Eşref Rüya'nın finaliyle ilgili gözlerden kaçan detaylar herkesi şaşkına çevirecek. 3. sezon onayı alan dizi neden bir anda final kararı aldı? 3. sezon için umut var mı? Olayın perde arkasındaki gerçekleri ve bomba gelişmeleri şimdi paylaşacağız. Ve büyük final şokuna hazır olun diyoruz. Çünkü uzun zamandır beklenen ihtiyar nihayet sahneye çıktı. Eşref Tek'le İhtiyar ve Nisan'ın çekimleri yapıldı ancak ilk olarak final şokuna değinelim. Sevilen dizi Eşref Rüya'nın 3. sezon onayı kesinleşmişti. Hatta dizideki oyuncular bile 3. sezonda hikayenin devam edeceğini söylemişti. Fakat bir anda final kararıyla herkes şaşkına döndü. Resmi bir açıklamayla bu sezon sonunda dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği belirtildi. Elbette bu ani final kararı birçok kafa karışıklığını beraberinde getirdi. Ayrıca şunu da net olarak söyleyelim. Yüz binlerce izleyici dizinin final yapmaması için elinden geleni yapmaya başladı ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar fakat final kararı tamamen netleşti. Peki neden aniden final kararı alındı? Şimdi bu büyük kararın arkasındaki gerçeklere ve iddialara bakalım. En büyük gerekçe Çağatay Ulusoy'un diziye devam etmek istememesi olarak gösterildi. Özel hayatında baba olmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un projeye devam etme isteksizliği en kritik etkenlerden biri oldu. Başarılı oyuncu ile ilgili alınan ücretlerde indirim, aksiyon sahnelerinin kısaltılması, romantik unsurlara daha fazla ağırlık verilmesi gibi konularda memnuniyetsizlik iddiaları da var. Hatta haftalar önce Çağatay Ulusoy'un senaryoya müdahale ettiği haberleri de çıkmıştı. Kısacası final kararının alınmasındaki en büyük etkenlerden biri bu durum oldu. Bunun yanı sıra Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in anlaşamadığı, birbirlerini istemediği, sette krizler çıktığı ve Aslan Malboro'nun Çağatay Ulusoy'u kıskandığı gibi iddialar tamamen yersiz ve asılsız. Dizinin final kararı almasındaki bir diğer önemli etken ise senaryonun tıkanma noktasına gelmesi oldu. Aslında dizideki senaryo yelpazesi genişti ve 3. sezonu bile yetecek senaryolar vardı. Henüz Eşref ile Nisan arasında rüya yüzleşmesini bile izleyemedik. Bölümlerdir adını duyduğumuz ihtiyar sadece 2 bölüm için geldi. Bu nedenle senaryoların tıkandığı iddiaları biraz kafa karıştırdı. Fakat gerekçe olarak dizideki hikaye dramatik bütünlüğünü tamamladı ve senaryoları uzatmanın doğal akışı bozacağı düşünüldü. Hatta resmi sayfanın yaptığı açıklamada bazı hikayeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur gibi ifadelerle tadında bitirme vurgusu yapıldı. Yani bu açıklamaya göre dizinin hikayesi doğal final noktasına geldi. Senaristlerin 3. sezonu besleyecek güçlü bir senaryo kurgusu yaratmakta zorlandığı iddia edildi. Fakat ben buna pek inanmadım. Finalle ilgili bir diğer gerekçe ise reytinglerin düşmesi oldu fakat bunun da geçerli bir sebep olmadığını düşünüyorum. Çok daha düşük reytingler alan diziler bile yeni sezonda devam ediyorken Eşref Rüya'nın final yapması reytinglerle açıklanamaz. Tadında bırakılmak istendi desek daha doğru olur. Tüm bunların yanı sıra yüksek prodüksiyon maliyetleri, oyuncuların aldığı yüksek ücretler, yapımcı ve kanal tarafının yeni sezon maliyet riskine girmek istememesi, yapımın kanaldan yeni sezon için 26 bölümlük garanti istediği ancak kanalın sadece 13 bölümlük garanti verdiği de diğer iddialar arasında yer aldı. Kısacası öyle veya böyle Eşref Rüya 47. bölümde kesin olarak final yapıyor ve izleyicilerin yeni sezon hayali suya düşmüş oldu. Bizler de dizinin devam etmesini isterdik. Peki final nasıl bitecek? Başarılı senaristimizin önceki dizilerine bakarsak pek mutlu sonu tercih etmediğini görüyoruz. Dizinin başında ölümü gösterilen Eşref'in hayal ettiği hayata kavuşamayacağını düşünüyorum. Nisan'la Eşref her şeyi geride bırakıp yeni hayata başlama hayalleri kuruyordu. Ancak bunun gerçekleşmeyeceğini ve dizinin mutsuz sonla bitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Böylece hem akılda daha fazla kalıcı olur hem de ilk bölümde Eşref'in öldüğü sahne gerçekleşmiş olur. Ama umarım mutlu sonla biter. Uğur Yücel'in canlandıracağı ihtiyar ise 2 bölümlük geldi ama 2 bölümde diziye damga vuracak. Nisan'la büyük yüzleşme yaşadıktan sonra asıl hesaplaşmalar Eşref ile ihtiyar arasında gerçekleşecek. Elbette Kadir de bu konuda başrollerden biri olacak. Eşref ile arası tamamen düzeldi ancak Çiğdem'i kaybetmesi Kadir'i daha da öfkelendirecek ve Celo Ağa'nın işini Kadir'in bitirmesini bekliyoruz. Nisan ise Eşref'e ulaşacaktır ve Eşref ile ihtiyar arasında önümüzdeki son 2 bölümde büyük fırtınalar kopacak. Ayrıca önümüzdeki hafta bayram dolayısıyla dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. 46. bölüm 3 Haziran'da, 47. final bölümü ise 10 Haziran'da yayınlanacak ve fenomen diziye veda etmiş olacağız. Peki sizce Eşref Rüya dizisi final yapmayı hak etti mi? Dizi 3. sezonda devam etmeli miydi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.